Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi sırada saç ekimi uzmanı Doktor Nedim Ardıç var. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederiz. Hocam gerçekten saç ekiminde bir duayensiniz. Yıllardır, yaklaşık olarak 26 yıl oldu demiştiniz en son konuştuğumuzda. Hakikaten bu konudaki artık bilgi, tecrübe, deneyim artık en top noktada diyebilirim. Hakikaten layıkıyla, liyakatli bir şekilde bu işi en iyi yapan hekim olarak sizi düşünüyorum. Hocam şöyle aslında ilk 5. yılda kendimizi böyle efsane zannediyorduk. Çok iyi yaptığımızı düşünüyorduk ama yıllar geçtikçe aslında öğrendikçe insan bir hiç olduğunu öğreniyor. Ben kendimi bu konuda yeterli görmüyorum, bu açık söyleyeyim. Çünkü her hastadan, her vakadan o kadar dinamik bir şey ki herkesten, her şeyden bir şey öğreniyorsun. Ve öğrenme eylemi gerçekten hiçbir zaman bitmiyor. Hocam gerçekten çok tevazulu konuşuyorsunuz ama ben tabii ki yaptığınız işleri bildiğim için gerçekten muhteşem sonuçlar alıyorsunuz. Teşekkür ederim gerçekten. Hocam saç ekiminde tabii ki en önemli işin aslında ilk görüşme, ön görüşme olduğunu hep bütün programlarımızda özetlersiniz. Hazırlık aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Bu hasta değerlendirmesini biraz bahseder misiniz? Şimdi saç ekimindeki yaşadığımız aslında en büyük sorunlardan birisi bu. Saç ekimi talebiyle bize başvuran danışanlarımız sanki bir kuaför uygulaması gibi, çok basit bir uygulaması gibi zannediyorlar. Hatta bunu bu şekilde de anlatılıyor ama böyle değil. Aslında ciddi cerrahi bir girişim, çok ciddi komplikasyonları ve başarısız olma olasılığı yüksek olan bir iş. O nedenle saç ekiminde önemli noktalardan bir tanesi de bence hazırlık aşamasıdır. Önce hasta danışan bize başvurduğunda çok iyi mutlaka hastanın özgeçmişini, soy geçmişini, aile geçmişini çok iyi sorgulamak lazım. Örneğin annesinde ve babasında var olan bir takım genetik, bir takım otoimmün hastalıkların var olması onda olabileceği veyahut da bir takım hastalıkların genetik geçiş gösterebileceği. Ayrıca saç dökülmesinin sebeplerinin de genetik bir takım etkenlere bağlı olması açısından mutlaka sorgulanması gerekir. Ayrıca bu sorgulama çok yönlü olarak bir zaten Tanrı'nın veyahut da saç dökülmesi sebebinin belirlenmesinde önemli noktadan bir tanesi de hastanın muayenesinden önce özgeçmiş ve soy geçmişini sorgulanması. Bu sorgulama yapıldıktan sonra mutlak surette hastanın fizik muayenesinin yapılması lazım. Bu fizik muayenesi şu açıdan çok önemli. Hasta geliyor bize hiç görüşme yapmadan saç ekimi kararıyla geliyor. Saç ekimi kararı veriyorsun ama saçını bir kesiyorsunuz, bakıyorsunuz ki hasta lichen planus var. Evet. Ya da bakıyorsunuz ki hasta alopesi areata var. Ya da bakıyorsunuz ki hasta seboik dermatitik gibi bir takım otoimmün hastalıklar var. O nedenle hastanın mutlak surette fizik muayenesinin yapılması lazım. Fizik muayenesinde zaten 10 tane başvuran hastanın 1 ya da 2 tanesini saç ekimlemez diye diyoruz. Ayrıca bunun yanında hastalar zannediyor ki saç ekimi çok mucizevi bir şey. Evet, görüntü olarak mucizevi olabilir ama önce yapılabilir olması lazım. Çünkü bizim yaptığımız şey var olan bir şeyin yerini değiştirmek. Yani sonuçta bir açık alanı kapatmak için onu kapatacak yeterli sayıda kök olması lazım. O yüzden hastanın donör sahasında acaba o açık olan alanı kapatacak kadar saç folikül var mı yok mu? Onun değerlendirilmesi lazım. Ayrıca bunun yanında hastanın bir hayali var, danışanın bir hayali var. Sonuçta saçı olmayan bir şeyin tamamlanmasını istiyor. Yani biz ne yaptığımızdan daha önemlisi onun ne beklediği. Genelde hastalarımızın beklentisi bazen irrasyonel olabiliyor. Yani onun mevcut durumunu kapatacak donör sahada saç olmayabiliyor. O yüzden hem planlama açısından çok değerlendirilmesi lazım hem de hastanın fizik muayenesini yapılıp operasyon sonrasında yaşayabileceğimiz bütün başarıları ortadan kaldırmak lazım. Bu fizik muayene yaptıktan sonra genellikle dediğim gibi 10 tane hastanın bir tanesini eliyoruz. Çünkü bir takım genetik hastalıklar oluyor. Örneğin çok sık rastladığımız alopesi areata, yani halk dilinde saç kıran dönüyor ama evet, bu saç dökülmesinde gerçekten o tip bir vakada, otoimmün bir vakada saç ekimi yapmamak lazım. Eğer yaparsak bazen mesela o alopesi areata'nın şiddetini artırabiliyoruz, onu yayabiliyoruz ve çok ciddi başarısız sonuçlar yaşayabiliyoruz. Kendi yaşadığım deneyimler, yurt dışında yaşadım bunu. Orada hastayı ben hazırlamıyorum. Orada var olan bir hekim arkadaşım hazırlıyor. Ben sadece ameliyatlarını yapıyorum. Hastanın lichen planusu varmış. Mesela ben mutlaka oral ağız muayenesini yaparım. Ağzında, dilinde bir lichen planus plağı var mı? İyice sorgularım. Evet. Sorgulanmamış. Ameliyat yaptım. Hasta lichen planus vardı. Ondan sonra çok ciddi bir takım sıkıntılar yaşadım hastayla alakalı. Çünkü tutmuyor. Evet. Artı lichen planus atağının sıklığını ve şiddetini artırıyorsun. O yüzden fizik muayene bu işin aslında önemli kısımlarından birisi. Fizik muayenede hiçbir sorun yoksa o zaman ikinci kısma geçiyoruz.
İkinci kısım mutlaka hastanın tetkiklerini yapmamız lazım. Çünkü çok basit bir örnek vereyim. Ferritin düzeyi normal insanda 20 nanogram desitlerinin üzerinde olması normal kabul edilir. Ama oysa saç ekiminde öyle değil. Siz de çok iyi biliyorsunuz çünkü bizim belki doğada ve tabiattaki en akıllı organizma insan vücudu. Evet. İnsan vücudu ferritini belli bir seviyenin altında olduğu zaman bunu saç için kullanmıyor. Mesela saç ekiminde mutlaka 80 mg desin üzerinde olması lazım ki saç ekimi yapabilelim. Onun altında yaptığımız saç ekimlerinde %10-15 gibi kayıp yaşıyoruz. O yüzden mutlaka yapılması gereken bir takım tetkikler var. Nedir bunlar? Vitamin B12 bakmak lazım. Mutlaka yara iyileşmesi için vitamin 25 hidroksi vitamin D3 bakmak lazım. Mutlaka karaciğer fonksiyonlarına bakmak lazım. Böbrek fonksiyon testlerine bakmak lazım. Mutlaka tiroid fonksiyon testleri gibi bir takım testler yapmak lazım. Kanama pıhtılaşma zamanına bakmak lazım. Yani hastayı çok ayrıntılı olarak da tetkik etmek lazım. Çünkü organizmada var olan bir takım bozukluklara bağlı da yaptığımız ekimin sonuçları başarısız olabiliyor. Bu şekilde başlayan 10 hastanın birini de genellikle bundan eliyoruz. Ya da bazen örnek olarak folik asit düşüktür, bunu tedavi edebilirsiniz. Ferritin düşüktür, bunu tedavi edebilirsiniz. Evet. Bunları tedavi ettikten sonra ameliyat edersiniz. Ama diyelim ki irregüler bir diyabeti var, onu ameliyat etmeyeceksiniz. Ya da çok ağır bir hipotiroidisi var, bunu ameliyat etmeyeceksiniz. Çok ağır bir otoimmün hastalığı var, bunu ameliyat etmeyeceksiniz. Bunlar da normal olduktan sonra hastanın 3. kısmına geçiyoruz. 3. kısım ise hastanın hayatını, beslenme şeklini çok iyi sorgulamak lazım. Genellikle ben öyle daha uygun görüyorum. Hastanın şöyle bir hikaye istiyorum. Diyorum ki son bir hafta içinde ya da önümüzdeki bir hafta içinde yiyeceğin yemeklerin bir listesini yapar mısın? Kahvaltıda ne yedin, öğlen ne yedin, akşam ne yedin? Bu şekilde beslenmesiyle ilgili bir planlama yapmak lazım. Çünkü beslenmeye bağlı da saç dökülmesi oluyor. Eğer ki siz sadece hastanın saçını ektik, onu eve gönderdik, parasını aldık gibi değil. Bu bir sistem, bir düzen. Ta hastanın ilk danışmasından başlayan, onun öyküsünü dinlemek, fizik muayenesini yapmak, tetkiklerini yapmak, artı onun yaşam şeklini, onun beslenme şeklini belirleyip saç ekimi sonrası ya da saç ekimi öncesinde nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bir eğitim yapmak lazım. Bu hazırlıkların herhangi bir aşamasında yapılacak bir hata, yapılan operasyonun sonunda başarısız olmamıza sebep olacak. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten saç ekiminin neden merdiven altı yerlerde yapılmaması gerekliliğini o kadar güzel izah ettiniz ki hekimlikte bu olsa gerek diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi hasta resim gönderdi. Ben saç ekilebilir miyim? Ama siz muhakkak bu hastanın bir özgeçmişini, tüm testlerini, tüm laboratuvar işlemlerini yapıyorsunuz ve eksiksiz ve hatasız bir şekilde ön hazırlık işlemlerini tamamladınız. Peki planlama açısından bu da çok önemli. Yani planlamadaki yapılabilecek hatalar ne olabilir? Şimdi öncelikle hastanın ne istediği ve bizim ne yaptığımız. Yani sonuçta saç ekimi bir sanatsal bir faaliyet. Evet, her ne kadar bir hekim uygulaması olsa da temelde sanatsal bir faaliyet. Çünkü daha çok erkek hastalar bize geliyor. Kadın hastalarda gerçekten biz erkeklerden daha fazla sorun olsa da ama daha çok sorun sahibi insan biz erkekleriz. Ve biz erkeklerimiz bir tek aksesuarımız var, saçımız için gerçeği bu. Evet. Ve bizim yüz estetiğimizi tamamlayan önemli unsur saç. Evet, bizi sıcaktan koruyor, bizi soğuktan koruyor ama bunun yanında da bizim yüz estetiğimizi tamamlayan önemli unsur. Evet. Örneğin burnun büyük olan bir insanın saç çizgisini farklı yapacaksınız. Kaş yapısı, saç çizgisini belirlemede çok önemli bir özelliği var. Yanakların genişliği, çenenin yapısı. Yani bunu insanın yüzünü değerlendirirken bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani bir insanın yüzüne baktığında burnu büyük görüyorsanız estetik bir sorun vardır. Ya da yanaklarını geniş görüyorsanız estetik bir sorun vardır. Ya da çenesi yüzünün önündeyse bunda estetik bir sorun vardır. Saç dediğimiz şey aslında bunu tamamlayan önemli unsur. Hasta bize ilk geldiğinde hiçbir zaman minimum 1-2 gece geçirmeden ben o hastanın ameliyatını prensip olarak yapmak istemiyorum. Çünkü onu yaşamak isterim. Acaba onun saç çizgisini nasıl yapabilir? Resimler üzerinde çalışırız. Bakarız ki bazı hastalar olur mesela gözleri, kaşları çok güzeldir. İsterseniz ki onun gözlerini ve kaşlarını yüzün önünde koyalım. Onu nasıl yapacaksınız? O zaman kaşını kullanıp kaşından ters simetri yapıp hayatta olduğu gibi asimetrinin muhteşem simetrisi onu bütünleyip onu yüzün önünde koyabilirsiniz. Veyahut da çenesi yüzün önünde koymak ve lider bir kişilik yapmak istiyorsanız çeneyi kopyalar saça koyarsınız. Yani
Bunun en önemli kısımlarından birisi sanatsal faaliyet olması açısından o saç çizgisinin yüz bütünlüğünü tamamlayan ya da yüzün belli yerlerini öne koyan bir şey olması lazım. Bunları yaparken mutlaka biz hastayla görüşmek isteriz ve hastayla operasyondan önce ön görüşme yaptığımızda minimum 40-45 dakika ben zaman geçirmeyi öneriyorum. Hastayla bunları konuşuyoruz. Hastanın yüzünü, eski resimlere bakıyoruz. Hastanın beklentilerini öğreniyoruz. Hastaya bunun yanında bir eğitim yapıyoruz. Çünkü genellikle bu planlamada yaptığında en büyük sıkıntılardan birisi hastanın istediğini yapmak. Şöyle düşünün sevgili hocam, bir ressama gidiyorsunuz, bir resim yaptıracaksınız. Diyoruz ki ressama, şurayı mavi yap, şurayı kırmızı yap, şurayı yeşil yap. Artık o eser o sanatçıya ait değil, o eser size aittir. Evet. Ve genelde bizim danışanlarımız bize böyle gelirler. Evet. Ama biz onları alırız, deriz ki bakın, örnekler gösteririz. Bunu yapmak istedik, böyle yaptık. Bunu böyle yapmak istedik, böyle yaptık. Sizin şöyle bir özelliğiniz var. Yüzünüzün özelliği şudur. Burun büyüklüğünüz böyledir, çene yapınız böyledir, kaş yapınız böyledir. Böyle yaparsam daha iyi olur. Yani bu planlamayı danışanla beraber yapmak, onu ikna ederek, onun da gönlünü alarak, çünkü sonuçta onu bir ömür kullanacak. Ve şunu çok yaşadık, yıllar önce de yaşadık, hala da yaşıyoruz. Hastaları dinleyerek, sadece hastaların beklentisini karşılamak için yapılan saç çizgisinde çok ciddi hatalar yapılıyor. Hatta günümüzde gidin, çok var İstanbul'da böyle alışveriş merkezinde bir sürü saç eken insan görürsünüz, geziyorlar, yurt dışından gelmişler. Standart sabit bir çizgi var. Hatta böyle bir aletinize tutarsın, bir çizgi çizer, simetrik. Öyle değil. Evet. Böyle kafalara şeyler koyuyorlar, cetveller koyuyorlar, böyle çiziyorlar. O saç çizgisini belirleyen önemli şeylerden birisi burun yapısı, çene yapısı, yüz yapısı, kaş yapısı, gözleri. Yani o çok ciddi estetik bir olay. Onun en önemli planlaması işte o saç çizgisini planlamak. Bu planlamayı yaparken tabii sadece saç çizgisi değil. Acaba donör sahasındaki saç miktarı ne kadar? Acaba kaç tane grefsimiz çıkabilir? Oradan kaç tane sökebiliriz? Acaba açıklığı hangi ölçüde kapatır? Hastanın cilt rengi nedir? Cilt rengine göre santimetre kare koyacağınız şeyi belirliyorsunuz. Sayıyı belirliyorsunuz. Evet. Saç rengine bağlı koyacağınız santimetre kare saç şeyini belirliyorsunuz. Donör sahayı çok iyi incelemek lazım. Donör sahadaki saç miktarını ve yoğunluğunu çok iyi belirledikten sonra hangi alan ne kadar koyacağınızı hesaplayacaksınız. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Hocam ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Bugünkü konuğumuz saç ekimi uzmanı Doktor Nedim Ardıç idi. Bize vermiş olduğu güzel ve önemli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden devam ediyor.